Ben. Paradox nerede? Chrono Sapiensler kontrolden çıktı. Malturant'in canavarları kesişen boyutlu bir öfke patlaması yaşıyor. Bu zaman savaş... Geçtiğimiz günlerde Ben 10.000 hakkında paylaştığım Shorts videosuna gelen yorumlarda bu karakter hakkında çok daha detaylı bir video yapmamı isteyen birçok kişi vardı. Açıkçası ben de fark ettim ki özellikle Omniverse serisinde gördüğümüz Ben 10.000 çoğu kişinin sandığından çok daha farklı ve üzerine konuşulmayı fazlasıyla hak eden bir versiyon. O yüzden bu videoda Omniverse serisinde karşımıza çıkan Ben 10.000 karakterini en ince detayına kadar ele alacağız. Güçlerinden tutun Omnitrix'te olan ilişkisine, aldığı kararların arkasındaki mantıktan diğer Ben 10.000 versiyonlarından farkına kadar her şeyi konuşacağız. Yani kısacası bu videodan sonra bu karaktere bakış açınız büyük ihtimalle tamamen değişecek. Belki de birazdan bahsedeceğim detayların birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Ya da aranızda bunları ilk kez duyacak olanlar da vardır. Ama fark ettim ki bu karakterle ilgili bildiklerimiz genelde yüzeysel kalan bilgilerden ibaret. O yüzden ben bu videoda sadece bilinenleri tekrar etmek yerine Ben 10.000 karakteri hakkında bilinmeyen ince detayları da ele alacağım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Tam zamanı. Az önce de söylediğim gibi aslında birazdan bahsedeceğimiz detayların belki de birçoğunu daha önceden duymuş olabilirsiniz. Ama çoğu kişi bu karakterin gerçekten neyi temsil ettiğini tam olarak fark etmiyor. Çünkü Benton Omniverse bize sadece güçlü bir Ben 10.000 göstermiyor. Aynı zamanda tamamen değişmiş bir Ben Tennys'ın gösteriyor. Daha önceki gelecek versiyonlarını hatırlarsınız. Ben 10.000 genelde daha soğuk, daha ciddi ve neredeyse eğlenmeyi unutmuş bir karakterdi. Ama Omniverse serisinde gördüğümüz versiyon bundan oldukça farklıydı. Evet, hala inanılmaz derecede güçlü ama aynı zamanda daha rahat, daha esprili ve en önemlisi gücünü nasıl kullanması gerektiğini gerçekten öğrenmiş bir Ben Tennys'ın karşımızdaydı. Zaten bu değişimin en büyük kanıtı da kullandığı saat olan Biometrix'ti. Çoğu kişi Biometrix'i Omnitrix'in bir üst versiyonu gibi düşünüyor. Ama aslında olay bundan çok daha farklı. Çünkü Omnitrix tek bir DNA ile çalışırken Biometrix iki farklı uzay DNA'sını aynı anda birleştirerek tamamen yeni bir varlık oluşturuyor. Ve işin en çılgın kısmı şu: bu kombinasyonlar daha önceden belirlenmiş değiller. Yani Ben Tennys'ın her dönüşümde sıfırdan yeni bir form yaratıyor. Shocker! Daha iyisini yapabiliriz Upring. Tommy! Zaten bu noktada çok önemli bir perde arkası detayı devreye giriyor. Serinin çizerlerinden biri olan Thomas Perkins bu kombinasyon fikirlerini ortaya atıyor. Ve dizinin yapımcılarından biri olan Derek White bunu gerçek bir konsepte dönüştürüyor. Çünkü Cartoon Network ve Bandai seride zaten çok fazla uzaylı olduğunu düşünüyor. Ve yeni uzaylı eklemek yerine mevcut uzaylıları daha yaratıcı kullanmak istiyorlar. Bu yüzden Biometrix aslında bir açık kapı görevi görüyor. Yeni uzaylı eklemeden binlerce farklı kombinasyon yaratmanın bir yolu haline geliyor. Ve işin senaryo bakımından en kritik noktası da şu: bu cihazı yapan kişi aslında Azimuth değildir. Doğrudan Ben 10.000'in kendisidir. Ve bu detay her şeyi değiştiriyor. Çünkü Azimuth'un teknolojiye olan bakış açısını az çok biliyoruz. Daha önce Ultimatrix örneğinde bunu açıkça görmüştük. Doğal evrimi zorlayan, yapay yollarla mutasyon yaratan sistemleri hiçbir zaman doğru bulmuyor. Onun için evrim doğal olmalıdır. Ama Biometrix'e baktığımızda iki farklı türün birleştirildiğini görüyoruz. Bu doğada olmayan bir şey. Tamamen yapay bir müdahale. Yani Azimuth'un seride bu cihazı çok da ciddiye almaması, hatta biraz gereksiz bulması aslında oldukça mantıklıdır. Diziye mantık ve senaryo açısından böyle bir şey eklemeleri aslında oldukça yerinde olmuş. Çünkü Azimuth hiçbir zaman böyle bir şey tasarlamaz. Bu cihazı Ben 10.000'in yaptığını söylemeleri oldukça mantıklıdır. Çünkü dizi içinde bu cihazı Azimuth'un yaptığını iddia etselerdi karakterin motivasyonunu gerçekten çöp ederlerdi. Yani böyle bir senaryo
tercih etmeleri oldukça mantıklı olmuş. Çünkü Ben Tennys'ın Azmuth'un aksine kuralları takip eden biri değildir. Gerektiğinde o kuralları yeniden yazan biridir. Ve bu bakış açısı sadece onun kullandığı teknolojiyle sınırlı değildir. Bu durumu ailesine ve dostlarına bile yansıtır. Mesela Omniverse serisinde çok kısa ama inanılmaz derecede önemli bir detay var. Normal şartlarda Omnitrix'i kullanabilecek durumda olmasına rağmen gelecekte Ben Tennys'ın oğlu Ken'in bu saati kullanmasına izin vermiyor. Düşünsenize, Ben küçük yaşta Omnitrix'i kullanmaya başlamış bir karakterdi. Ama kendi oğlu söz konusu olduğunda aynı şeyi istemiyor. Peki neden? Çünkü Ben bu gücün ne anlama geldiğini herkesten daha iyi biliyor. Omnitrix sadece bir güç değildir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Ve Ben kendi yaşadıklarından sonra oğlunun aynı yükü erken yaşta taşımasını istemiyor. Zaten bu yüzden Ken'in saati kullanmasına özellikle izin verilmiyor. Hatta Kai Green bile bu konuda oldukça net bir tavır sergiliyor ve saati kendinden alıp Ben 11'e geri veriyor. Bunu arıyordum da. Omnitrix mi? Aa, hala yasaklısın evlat. Bu resmi bir görev. Sonuçta birimiz takmalı. Geçmişin hatırı için. Geçmişin hatırı için mi? Vay canına, o kadar da değil. Ama işin ilginç kısmı şu. Ken zaten durmuyor. Gizlice Chrono Sniper kimliğiyle zamanlar arası yolculuk yapıyor. Yani aslında babasının gençliğinin bir yansıması gibi rahat durmuyor ve elinden geldiğince insanlara yardım ediyor. Kuralları çiğneyen, kendi yolunu çizen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve en ironik nokta şu. Ben Tennyson'ın gençken yaptığı şeylerin aynısını bu sefer oğlu yapıyor. Ama bu durum uzun süre gizli kalmıyor çünkü bir noktada Ben 11 Ken'in bu gizli hayatını öğreniyor. Ve bu sahne aslında inanılmaz derecede önemli. Çünkü burada Ben'in iki farklı hali çarpışıyor. Yani geçmişteki asi Ben'le gelecekteki sorumluluk sahibi Ben karşı karşıya gelmiş oluyor. Sen miydin? Başından beri mi? Neden bana söylemedin? Omnitrix'imi aldıktan sonra sana kahraman olmaya hazır olduğumu ispat etmek istedim. Ve bu çatışma bize şunu gösteriyor. Ben artık sadece bir kahraman değil, aynı zamanda bir baba. Ve bu yüzden aldığı kararlar artık sadece kendisini değil, ailesini de etkiliyor. İşte tam bu noktada her şey birleşiyor. Bir Omnitrix, Ben'in değişen karakteri ve Ken'in hikayesi hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ben Tennys'ın artık sadece gücünü kullanan bir kahraman değil, aynı zamanda o gücün sonuçlarını düşünen biri haline geliyor. Omnitrix ona bir kahraman olmayı öğretti. Ama zaman onu bir lidere, hatta bir ebeveyne dönüştürdü. Ve belki de bu yüzden Omniverse serisinde gördüğümüz Ben 11 diğer tüm versiyonlarından ayrılıyor. Tüm bunların yanı sıra video içinde konuşmak istediğim farklı detaylar da var. Mesela bana kalırsa Omniverse serisinde gördüğümüz Ben 11 klasik serideki Ben 11'in aynısı olabilir. Karakterlerin tasarımları, duruşları ve genel vibe'ları gerçekten birbirine çok benziyor. Tabii belli başlı farklılıkları da var. Özellikle kullandıkları saatler birbirinden oldukça farklı ve Omniverse versiyonu biraz daha esnek, mizahi bir ruh taşıyor. Ama temel olarak baktığımızda aynı karakterin farklı bir zaman çizgisinde evrimleşmiş bir versiyonu gibi duruyor. Yani evet, aynı kişi olmayabilirler belki ama birbirlerine fazlasıyla benziyorlar ve hikayenin devamı olarak görmek oldukça mantıklı. Çünkü bahsettiğim bu benzerlik sadece bu iki Ben 11 versiyon arasında vardı. Dikkat ederseniz Ultimate Alien serisinde görmüş olduğumuz Ben 11 versiyonunda bu benzerlik neredeyse hiç yoktu. Az önce de dile getirdiğim gibi Biometrix bu versiyonu daha da özel bir hale getiriyor. Bakın belki de bu detayı hiç bilmiyorsunuzdur. Ancak dikkat çekici bir detaysa tüm konsept fikirleri arasından yalnızca Gravadaktil ve XTRG'nin çizilmiş olmasıdır. Diğer tasarlanması gereken füzyonlarsa sadece isim olarak bir köşede kalmış ve resmi dizide hiçbir zaman gösterilmemiş. Tüm Biometrix kombinasyonları Thomas Perkins tarafından çizilmiş ve çizimler sayesinde cihazın potansiyeli ortaya çıkmış. Hatta Tom Perkins, Cartoon Network'ün çevrim içi oyunu olan Dania Lab için çok daha fazla kombinasyon çizmiş. Elbette bu kombinasyonlar resmi hikayeye hiçbir zaman dahil olmasalar da isteyenler bu varyasyonlara buradan ulaşabilirler. Yani cihazın yaratabileceği kombinasyonların sayısı pratikte neredeyse sınırsızdır. Bu arada az önce de söylediğim gibi eğer unutmazsam videonun açıklama kısmına bahsettiğim füzyon tasarımlarının linklerini sizlerle paylaşırım ve isterseniz video bittikten sonra bu paylaşımlara bakabilirsiniz. Biyoteknik detaylara bakacak olursak, Biometrix'in süresi dolduğunda eski Omnitrix'in süre dolma ses efektinin aynı anda iki kez çalındığını fark edebilirsiniz.
Aynı zamanda dikkat ettiyseniz dizi içinde saat etkinleştirildiği zaman prototip Omnitrix'in sesi kullanılıyor. Aa! Tam zamanı. Bu cihazın hem geçmiş Omnitrix'te hem de kendi yeniliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca dizinin yapımcıları şu konuda bir açıklamada bulunmuş. Eğer Weibig'in dahil olduğu kombinasyonlarda birleştiği varlık Weibig'den daha büyük değilse sonuç her zaman Weibig'in boyutunda veya daha küçük oluyormuş. Zaten bunu seri içinde Weibig'in olmuş olduğu Upchuck kombinasyonunda görmüştük. Tamam mı? Ama biz sona erdireceğiz. Ah! Geri ver onu! Memnuniyetle. Bu küçük ama önemli detaylar cihazın mantığını ve sınırlarını açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Tüm bu detaylar Omniverse serisindeki Ben 11'in gücünün sadece uzay dünyalarından değil, aynı zamanda onun stratejik zekasından, kombinasyonları bilinçli şekilde kullanmasından ve bu cihazı yaratabilme kapasitesinden geldiğini ortaya koyuyor. Evet dostlarım, bu videoda dilim döndüğünce sizlere Benton Omniverse serisinde görmüş olduğumuz Ben 11 karakteri hakkında bilinen veya bilinmeyen detaylar hakkında konuşmak istedim ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videolarımızın devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Tennyson. Levin. Rook'un eski işini devralacaksın demek Birinin ha? işin başında durması gerek.